Tek bir mermi sıkılmadan, tek bir iz bırakılmadan bir insan beyni patlatılabilir mi? Görünmez bir silah, en üst düzey ajanları evlerinde, yataklarında yakalayıp ömür boyu sakat bırakabilir mi? Dünyanın en güçlü istihbarat örgütü olan CIA, kendi personelini koruyamadı. Yüzlerce ajan ve diplomat, gecenin bir yarısı beyinlerinde başlayan o korkunç gürültüyle çıldırdı. Kulak zarları yırtıldı, hafızaları silindi, dengelerini kaybettiler. Ve en korkunç olanı ne biliyor musunuz? Amerikan hükümeti saldırıları kabul ediyor. Kurbanlara tazminat da ödüyor ama saldırganın kim olduğunu resmi olarak hala açıklayamıyor. Görünmez dalgalarla yapılan bu gizli savaşın adı Havana Sendromu. Gizem Lab TR'ye hoş geldiniz. 2016 yıllarının sonları Küba'nın başkenti Havana. Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında diplomatik ilişkiler yıllar sonra yumuşama dönemine girmiş, elçilik yeniden açılmıştı. Ancak gece yarısı elçilik konutlarında kalan CIA ajanları ve diplomatlar tuhaf bir şey yaşamaya başladı. Sadece tek bir odanın içinde duyulan, kaynağı belli olmayan, metalik ve tiz bir gürültü. Yan odadaki eşleri hiçbir şey duymuyordu ama hedefteki ajan sanki kafatasının içine yönlendirilen görünmez bir lazer ışını gibi o sesi duyuyor, dayanılmaz bir kulak basıncı hissediyordu. Ajanlar odadan çıktığında ses aniden kesiliyordu. Odaya geri girdiklerinde ise kabus baştan başlıyordu. Bu bir halüsinasyon değildi. Görünmez bir silah doğrudan beyin zarlarını dövüyordu. Sabaha karşı hastaneye kaldırılan ajanların durumu tıp dünyasını şok etti. Dışarıdan bakıldığında vücutlarında tek bir çizik, tek bir morluk yoktu. Fakat yapılan MR taramalarında ve nörolojik testlerde korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Ajanların beyin dokularında şiddetli bir patlama ya da trafik kazasına maruz kalmışçasına travmatik hasar tespit edildi. Yön duygularını yitirmişlerdi, konuşma güçlüğü çekiyorlar, burunları kanıyor, mide bulantısından ayakta duramıyorlardı. Tıp uzmanları durumu travmatik beyin hasarı olarak tanımladı. Ortada ne bir bomba vardı ne de bir kurşun ama CIA'nin en tecrübeli saha elemanları tek bir gecede zihinsel olarak felç edilmişti. Olay Küba ile sınırlı kalsa belki geçiştirilecekti. Ancak aynı gizemli belirtiler kısa süre sonra dünyanın dört bir yanından rapor edilmeye başlandı. Viyana, Berlin, Moskova. Amerikalı ajanlar ve diplomatlar gittikleri her yerde aynı görünmez saldırının hedefi oluyordu. Korku o kadar büyüdü ki 2021 yılında saldırılar doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbine, Washington DC'ye kadar sıçradı. Beyaz Saray'ın hemen yakınındaki parkta yürüyen bir Ulusal Güvenlik Konseyi görevlisi aniden felç edici bir gürültüyle yere yığıldı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en iyi korunan binasının hemen dibinde bir ABD yetkilisinin beyni görünmez bir dalgayla vuruluyordu. Peki bu görünmez felakete ne sebep oluyordu? Ulusal Bilimler Akademisi kapsamlı bir araştırma yayınladı ve en olası faili açıkladı. Yönlendirilmiş darbeli mikrodalga enerjisi. Bu teknoloji insan kafatasına odaklandığında ses dalgaları doğrudan iç kulak ve beyin dokusu tarafından emiliyor. Kişide dayanılmaz bir gürültü ve fiziksel tahribat yaratıyordu. Oklar anında soğuk savaş rakip istihbarat servislerine çevrildi. Araştırmacı gazeteciler ve bağımsız kaynaklar Rus askeri istihbaratı GRU'ya bağlı çok gizli bir yapıyı işaret etti. 2955 numaralı birim. Bu özel birimin üst düzey üyelerinin tam da Havana sendromu vakalarının yaşandığı tarihlerde ve şehirlerde sahte kimliklerle bulunduğu belgelerle ortaya çıkarıldı. Tüm bu delillere mağdur olan yüzlerce ajana rağmen Amerikan hükümetinin tutumu kafa karıştırıcıydı. İstihbarat kurumları resmi raporlarında yabancı bir düşmanın bu tür bir silah kullandığına dair kesin kanıt bulunamadığı açıklamasını yaptı. Peki ama neden? Eğer resmi olarak Rusya veya başka bir devlet bu silahlı ajanlarımızı vurdu derlerse bu açık bir savaş nedeni sayılacaktı. Fakat hükümet arka planda ne yaptı biliyor musunuz? Amerikan Kongresi oy birliğiyle Havana Yasası adında özel bir kanun çıkardı. Bu yasayla beyin hasar gören mağdur ajanlara milyonlarca dolarlık tıbbi tazminat sağlandı. Saldırgan yok deniyordu ama
Kurbanlara milyon dolarlar ödeniyordu. Bu tarihin en sessiz kabullenişlerinden biriydi ve ayrıca benim düşüncem bu bir yenilgiydi. Havana sendromu insanlığın yeni bir savaş çağına girdiğinin en somut kanıtıdır. Artık tanklara, tüfeklere veya nükleer füzelere gerek yok. Görünmez frekanslar, yönlendirilmiş enerji silahları ve mikrodalgalar. Sizi odanızda uyurken, arabanızda giderken ya da yolda yürürken hedef alabilirler ve vurulduğunuzu ancak beyniniz erimeye başladığında anlarsınız. Amerikan ajanlarının yaşadığı bu kabus, yarın sıradan insanların da başına gelebilir mi? Cevabı resmi makamlar tarafından gizlense de o gece Havana'daki ajanların duyduğu o tiz ses hala kulaklarında çınlamaya devam ediyor. Görünmez teknolojiler çağında en büyük tehlike düşmanın ne zaman saldırdığını görememektir. Çünkü bazı silahlar arkalarında mermi kovanı bırakmaz. Sadece zihninizde dindiremediğiniz o korkunç çınlamayı bırakır. Bir gece aniden kulaklarınızda bir gürültü duyarsanız dikkat edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.